Şimdi kıyafet için hangi renk yapmak istiyorsanız o rengimizi alıyoruz ve 23 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Şimdi ikinci zincirden itibaren 22 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 22. Evet. Birinci sıramızı bitirdik. Yukarı çıkıyoruz. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Burada da aynı şekilde 22 sık iğne örelim. 2 3 4 19 20 21 22. Evet, iki sıra boyunca 22 sık iğnemi ördüm. Şimdi düğme iliğimizi oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir yeterli bence. 7 zincir çektim. Bakın arkadaşlar, hemen şuraya battım. Bu bizim düğme iliğimiz. Şimdi zincirli kısımları oluşturmak için 4 adet zincir çekeceğiz her seferinde. 2 3 4. Bir sık iğne atlıyorum, bir diğerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Bir sık iğne atlıyorum, diğerine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 11 tane boşluk oluşacak. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Devam edelim. 11 tane boşluğumuz olması gerekiyor. İki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. 1, 2, 3, 4. Hemen sonda kalana da bir tane yapıyorum. Toplamda 11 adet boşluğumuzu oluşturduk. Şimdi sıra sonumdayım arkadaşlar. Burada 5 zincir çekiyorum. 5. Hemen ilk boşluğa giriyorum. Şimdi burada tekrar 1 2 3 4 zincir, yandaki boşluğun içerisine sık iğnemi yapıyorum.
1 2 3 4. Tekrar yandakinin içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle 3 tane oldu. Şimdi 1 2 3 4. Tekrar aynı yere batmış oluyorum. Yani burada arttırmış oluyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. Devam ediyoruz hemen karşıdaki boşluğun içerisine. 1 2 3 4. Yine yandaki boşluğa 1 2 3 4. Yandaki, pardon, aynı şuraya 1 2 3 4. Yani bir burada bir burada arttırmış oldum. Devam ediyorum. 1 yapıyorum. 2 3 4. İkinciyi oluşturuyorum. 1 2 3 4. İkincinin içerisine tekrar arttırıyorum. Devam edelim. Yandakine battım. 1 2 3 4. Bir yandakine bir daha battım. Şimdi burada arttıracağım. Aynı yere tekrar giriyorum. Kaç arttırmış olduk? 1 2 3 4. Evet, sonuncu kaldı. 1 2 3 4. Yandakine girdim. 1 2 3 4. Tekrar yandakine girdim. Şimdi aynı yere bir tane daha arttıracağım. Evet, arttırmış oldum. Bakın zaten arttırdığımız yerler burada gözüküyor. 1 2 3 4 5 tane arttırmış olduk. Şu zaten bizim düğme iliğimizdi. Şu anda sıra sonumuza geldik. Şimdi burada sıra sonunda olduğumuz için 3 4 5 zincir çekiyoruz. Örgümü çeviriyorum. İlk yaptığım boşluğun içerisine tekrar giriyorum. Toplamda kaç adet kutucuğumuz vardı? 2 4 6 8 10 12 14 16 oldu arkadaşlar. 11 olan kutucuğumuz 16 oldu. Şimdi bu sıramızda hiç arttırma eksiltme yapmadan 2 3 4 zincir çekerek bütün kutucukların içerisine batalım. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet, kutucuklara batalım. 1 2 3 4 Son kutucuğuma geldim. Oraya da bir tane yaptım. 2 4 6 8 10 12 14 16. Evet, 11 olan kutucuklarımız 16 oldu. 1 2 3 4 5. Şimdi 6. sıramızı öreceğiz. 6. sıramızda kol ayrımlarımız olacak. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu kez tığımın başını aldım ve ilk yaptığım kutucuğun içerisine ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu kez başını alıyorum. Yandakine bir daha ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Yandakine bir daha ikili trabzan. Şimdi bu elbisemizin arkası oldu arkadaşlar. Şimdi kol altımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını aldım. Şimdi şunu da sayıyorum. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Devam edelim. 2
2 zincir, bir trabzan, 1 2 zincir, bir trabzan, 1 2 zincir, bir trabzan. Kaç kez yaptık? 1 2 3 kez yaptık. 1 2 zincir, bir trabzan. Evet, şimdi ön tarafımız bu şekilde. Beş zincir, başını aldım. 1, şunu da sayıyorum yine, 1 2 3, dördüncüye batıyorum. 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Evet kızlar, inşallah anlaşılır olmuştur sizin için. Şöyle kızım da bir deneyeceğim. Evet, kolları vesaire gayet güzel giriyor. Biraz otursun istiyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar, yedinci sıradayız. Burada yine 2 adet zincir çekiyorum ve buraları sık iğne ile dolduracağım. Her kutucuğa 2 sık iğne, bir de şuradaki çubuğumuz arkadaşlar, bir sık iğne. Her kutucuğa 2 sık iğne, buradaki çubuğa da bir sık iğne. 2. Hemen çubuğa da bir sık iğne yapıyorum. Şimdi zincir kısmına geldik. Zincirin bir katından alarak yine ilerleyeceğiz. 5 zincirimiz vardı. 1 2 3 4 5. Evet. Şimdi hemen buradaki çubuktan devam ediyorum. Bir sık iğne yaptım. Yandaki çubuğa 2 sık iğne yaptım. Buraya bir sık iğne yaptım. Yandaki çubuğa 2 sık iğne. Bu şekilde zincire kadar ilerleyelim. Evet, şimdi yine zincire geldim. Zincirin katını alarak ilerleyeceğim. Bir türlü alamadım. 1 2 3 4 5. Şimdi tekrardan çubuktan örmeye devam ediyorum. Çubuğa bir sık iğne, kutucuğa 2 sık iğne. Çubuğa bir sık iğne, kutucuğa 2 sık iğne. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar, toplamda burada 41 adet sık iğnemiz var. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 36 38 40 41. Evet, 41 sık iğnemiz var. Ben şimdi bunun 42 olması için hemen şurada bir tane daha arttırıyorum. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bakın. Bir tane sık iğne ekstra fazladan örmüş oldum. Yani sonuncuda 3 sık iğne örmüş olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve bu 42 sık iğneyi
Tam olarak sayısını bilmiyorum arkadaşlar. Şu mesafeyi örüyoruz. Ben biraz öreceğim. Sonrasında size kaç sık iğne ördüğümü söyleyeceğim zaten. Önemli olan 42 sık iğneyi düz bir şekilde örmek. Şimdi bu 42 sık iğneyi birkaç sıra örelim. Söylediğim gibi sonrasında size sayı bildirimi vereceğim. Şimdi kızlar hala 8. sırayı örüyorum. Burada şöyle bir düğme iliği oluşturmak istiyorum. O yüzden videomu açtım. 7 zincir çekiyorum. 6, 7. Hemen ilk yaptığım, son yaptığım sık iğnemin içerisine giriyorum. Bugün ya ipimde sıkıntı var ya bende. Evet, buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi söylediğim gibi 42 sık iğnemizi birkaç sıra düz örelim. Şimdi kızlar en son şuradaki sık iğnede kalmıştık. Bir sıra örmüştük, sonra burayı örmüştük. Ondan sonra 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördüm arkadaşlar. 7 sıra benim kızım için iyi. Tabii ki siz eğer isterseniz şöyle olsun diyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi toplamda 15. sırada olmamız gerekiyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi 15. sırada arkadaşlar artık etek fırfırımızı öreceğiz. Son sık iğnem açıldı. Onu da bir yapayım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve ipimizi koparacağız. Şöyle fazla uzun olmayacak şekilde koparalım. Yine benim makas kayıp tabi. Şimdi etek fırfırından önce ben bir kollarını örmek istiyorum arkadaşlar. Kolunu örelim en azından. Olacak mı olmayacak mı ona birlikte karar vereceğiz. Şimdi etek fırfırından önce kollar için ipime şöyle bir zincir çekiyorum. Kıyafetimizi şöyle tuttuğumuz zaman hatırlarsak kollarda arkadaşlar kollarda 5 zincirimiz vardı. Şöyle 1 2 3 4 5. İlk yaptığım zincirin içerisine şuradaki ipi de içine alarak devam ediyorum. Şimdi buraya bir sık iğne yapalım. Buraya sıkıştıralım. Şimdi 1 2 3 4. Hatta o bir sık iğneyi de sayalım. Burada 3 zincir çekmiş olayım. Şimdi arkadaşlar burada bir zincir atlıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Bir zincir atlıyorum. Bakın bir zincirim burada. Şu da 5. zincirim. Buraya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi arkadaşlar burada arttırmamız olacak. Toplamda 10 taneye tamamlayacağız. Yani burayı 8'e yükseltmemiz lazım. 2 4 6 8. Şimdi zincirimizi çektikten sonra bakın şuraya değil de şuraya arkadaşlar batalım. Tekrar 1 2 3 4 sık iğne yapıyorum. Burada arttırmış olduk. Devam edelim. 1 2 3 4. Yandaki kutucuğun içerisine de yine 2 tane. Bir, iki, üç, dört. Yandaki kutucuğa geldim. Sık iğne yaptım. Tekrar ediyorum. 3, 4. Aynı yere bir daha batıyorum. Toplamda 10 kutucuk olacak arkadaşlar. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutucuk olmuş. Yandaki kutucuğa geldim. Bir tane sık iğne yaptım.
2 3 4. Aynı yere tekrar sık iğnemi yaptım. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi kızlar, ilk yaptığım sık iğnenin içerisine ilmeğimi kaydırıyorum. 1 2 3 4. Evet, ikinci sıramıza geçmiş olduk. Şimdi kızlar bakın, toplamda 10 adet kutucuğumuz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Devam ediyoruz yandaki kutucuğa. 1 2 3 4. Arkadaşlar, oldukça kolay bir elbise aslında. Şimdi böyle zincir çekerek bütün kutucukları dolduralım. Ben bu şekilde kollarda 10 sıra örmüştüm. Şimdi 10 sıra boyunca böyle 4 zincir çekip sık iğne yaparak arkadaşlar, arttırma, eksiltme falan hiçbir şey yapmıyoruz. 10 sıra örelim. İki, 3, 4. Burada biraz hızlandım çünkü ekstra bir şey yok. Yandaki kutucuğa göstereyim hemen, bakalım nasıl olacak. Evet, kollarımız ilerliyor arkadaşlar. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi 10 sıra olana kadar, 10 sıradan sonra kızımıza giydireceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Şimdi 10 sıra olana kadar bu kutucukları dolduralım. Evet, toplamda 10 sıra ördüm. Bakın, kolumuz bu şekilde. Şimdi hemen bir kızımıza giydirelim. Belki biraz kısa olmuş olabilir. Siz de aynı şekilde ölçün. Evet, sanırım bir miktar daha, şöyle şuraya kadar bir 3 sıra istiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bir 2-3 sıra daha fazla öreceğim. Ondan sonra tekrar kontrol edeceğiz. Şu an 10. sıradayız, 11. sıradayız. 2 3 4. Şimdi arkadaşlar, en az bir 2-3 sıra tekrar örelim. Ve tam 12 sıra ördüm arkadaşlar. 12 sıra bence gayet güzel. Çünkü kol ucuna da sık iğnemiz olacağı için şöyle 12 sıra bende iyi geldi arkadaşlar. Siz de tabii ki ölçerek yapabilirsiniz. Şu anda şöyle iki tanesini açmam gerekiyor. Şu anda arkadaşlar tam olarak koltuk arkasındayım. Yani şurası koltuk oluyor. Alt kısmı oluyor. Yapayım, fazla söktüm. Kol ucunu küçültmemiz için şimdi her kutucuğa 2 sık iğne yapacağım. 1 2. Hemen bir diğerini atlıyorum. Burayı biraz sık örmeye çalışın. 1 2 1 2. Bir diğer kutucuğa gidiyorum. Toplamda 10 tane kutucuğumuz vardı. 10 kutucuğun içerisine ikişer sık iğne. Toplamda 20 adet sık iğnemiz olmuş olacak arkadaşlar. 2. Devam edelim. Kutucuklar bitene kadar. 2. Yandaki son kutucuğum. 2. Evet. Bakın, kol ucumuz ne kadar kısaldı. Şimdi hemen burada ilk yaptığım sık iğnenin içerisine ilmeğimi kaydırıyorum. Burada bir zincir çekiyorum ve ikinci sırama geldim. Şimdi burada arkadaşlar 2 sıra 20 sık iğnemizi düz örelim. Sıra sonunda ilmeğimizi kaydırarak devam ediyoruz. Evet, şimdi bir 2 sıra düz örelim, sonrasında ipimizi koparacağız.
Kolucumuz bitti. Şimdi tekrar kızıma giydireceğim. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın tam istediğim gibi. Şimdi bir diğer kolu da aynı şekilde örüyoruz. Orayı da birlikte başlayalım. Biraz daha anlaşılır olması açısından. Şimdi arkadaşlar şöyle, burası elbisemizin ön tarafı. Bu kez buradan başlayalım. Şuradan başlayacağım. Şimdi arkadaşlar kol altındaki zincirin ilk zincirinden alıyorum. Bunu arasında yine yürütelim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın bir zincir var burada. Hemen ortadakine battım. Bir sık iğne yaptım. Devam edelim. 1, 2, 3, 4. Bir zincir atlıyorum. Şuradan bir zincir alıyorum. Battım. Toplamda 2 adet kutucuğumuz olmuş oldu. Bizim de 10 adet kutucuğa ihtiyacımız var. Şimdi burada tekrar zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen bakın şuna değil de şuraya battım ve sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yere tekrar battım. Bu şekilde arttırmış oluyoruz. Devam edelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi şöyle göstereyim. Hemen yandakine yine sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Aynı yere tekrar sık iğne yapıyorum. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Yandaki kutucuğa geldim. Bakın burası ön tarafımız. Bir sık iğne. Devam edelim. 3, 4 zincir. Aynı yere bir daha batıyoruz. Şimdi sayalım 10 olmuş mu? Yok, daha 10 olmadı. Çünkü burada da bir kutucuğumuz var. 2, 3, 4. Hemen yandaki kutucuğa girdim. Tekrar 2, 3, 4 zincir. Aynı yere tekrar battım. Şimdi sayalım. Altta 2 kutucuk vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kutucuk. Evet. Şimdi kızlar şurayı şöyle birbirine birleştirelim. Çünkü bu taraf ön olduğu için belli olsun istemiyorum. Şimdi burada devam ediyoruz. Bakın her iki kutucuğu birbirine şöyle birleştirdim. Şimdi bir diğer kolda olduğu gibi 3, 4. Yine kutucukların içerisine batarak 12 sıra 12 sıra boyunca örüyoruz arkadaşlar. Kol ucunda da yine sık iğnelerimizle tamamlıyoruz. Benim amacım şu anda biraz daha anlaşılır olmasıydı. Sağ taraftaki kolu anlatırken. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Evet, şimdi en zor kısımlarını zaten bitirdik. Şimdi 12 sıra olana kadar örelim. Sonrasında yine kol ucunda eksiltmelerimizi yapıp ipimizi koparıyoruz. Evet, şimdi kollarımızı bitirdik arkadaşlar. Etek kısmımıza başlayacağız. Etek kısmı için biliyorsunuz şurada ipimizi koparmıştık. Şimdi hemen bir zincir çekelim. Ve buradan her iki sık iğneyi değil de sadece arkaya alacağım arkadaşlar. Bu ipi de arasında yürütüyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Elbiseyi kızımıza rahat giydirebilmek için birkaç sırayı sonda ipimizi koparacağız. Sonra tekrar ilk baştan takarak öreceğiz. Fazla değil arkadaşlar. 1-2 sıra isteyebilir. Yani şuraya geldiğimiz zaman ipimizi tekrar koparıp buradan başlayacağız. Şimdi ipimi taktım. Bir zincir çekiyorum. Başını alıyorum.
ikili trabzan yaptım. Tekrar ediyoruz. Aynı yere ikinci ikili trabzanım. Aynı yere üçüncü ikili trabzanım. Bloğu şeklinde örüyoruz. Arka ilmeği alıyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan. İki, 3. Devam ediyoruz. Arka ilmeğinden alıyorum. 1, 2, 3. Yani aynı yere arkadaşlar 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. 1, 2, 3. Devam ediyorum. Bakın arka ilmekten aynı yere üçer ikili trabzan. Bu şekilde arttırmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar arkadaşlar ilerleyelim. Şimdi sıra sonumuza geldik arkadaşlar. Şurayı da hemen göstermek istedim size. Buradaki kestiğimiz ipi böyle arasına koyuyoruz ve yine arttırmamıza devam ediyoruz. Arka ilmeklerden alarak 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. 1, 2, 3. İki, üç. Evet. Bir tane de zincir çekelim. Ve buradaki arttırmalarımız bitti arkadaşlar. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi hemen yine ipimizi koparalım. İpimi kopardım. Şimdi bir diğer sıradan tekrar başlıyorum. İlk yaptığım trabzanıma batıyorum. Şöyle ilmeğimi kaydıralım ve 2 tane zincir çekiyorum. Burada arkadaşlar hiç arttırmayacağız. Şimdi sıra sonumuza kadar sanırım toplamda 126 adet ikili trabzanımız olması gerekiyor. 126 adet ikili trabzanı düz bir şekilde örelim. Sıra sonunda her iki ucu birleştireceğiz. Şimdi bu 126 adet ikili trabzanı arttırma, eksiltme yapmadan düz örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sadece bir sırayı düz ördüm. Şimdi iki ucu birbiriyle birleştireceğim. Şurada ilk yaptığım ikili trabzanın içine giriyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yerden tekrar giriyorum. Bu şekilde ilmek kaydırmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi ben biraz daha kabarık bir elbise istediğim için her 12 ikili trabzanda bir arttıracağım. Şu an 2 tane ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen bir tane arttırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonumuza kadar 12 trabzan bir arttırma şeklinde ilerleyelim.
Şimdi arkadaşlar toplamda 9 tane arttırmış oldum. Şimdi sonda kalan 9 trabzanım var. Bunu da düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi sıra sonuma geldim. Yine ilmeğimi kaydıracağım. 2 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Toplamda 126 sık iğnemiz vardı. Şimdi 130 sık iğne diyorum. 135 tane trabzanımız oldu arkadaşlar. Şimdi bu trabzanları artık herhangi bir işlemimiz kalmadı. Arttırma, eksiltme işlemi kalmadı. Şimdi istediğiniz uzunluğa kadar, eğer isterseniz tabii ki ayak ucuna kadar, isterseniz şu mesafeye kadar düz öreceğiz. Ben de ne kadar ördüysem o kadar size sıra sayısı vereceğim arkadaşlar. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 135 tane trabzanımızı istenilen uzunluğa kadar düz örelim. Ama çok güzel oldu elbisemiz şimdiden. Evet, hadi bakalım. Şimdi şu kısmı örelim. Evet arkadaşlar, şimdi elbisemizi bitirdik. Bakın en son şu 3. sırada kalmıştık. 3. sırada arttırmalarımız vardı. Bakın hemen şu sıra. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra düz ördüm ve ipimi kopardım arkadaşlar. Yani arttırmadan sonra 8 sıramı düz ördüm ve ipimi kopardım. Siz isterseniz şöyle uzun bir elbisede yapabilirsiniz. Şimdi hemen kızımın elbisesini çıkarıyorum ve ipleri saklayacağız. Sonrasında düğmelerimizi takacağız. Şimdi hemen iğnemi alıyorum. Ve iplerimizi saklayacağız arkadaşlar. Şöyle. İçeriden de zikzak şekli vererek saklayabiliriz. Bu kadar yeterli. Hemen kesiyorum. Şimdi şöyle koldakileri saklayalım. Evet, tüm ipler saklandı. Şimdi arkadaki düğmelerimizi sabitleyeceğiz. Ben şöyle inci tarzı bir düğme kullanıyorum arkadaşlar. İnce bir iğneme ipimi taktım. İlk yaptığım düğme iliğim buradaydı. Şimdi buna tam hiza alaraktan şuraya takacağım. Aslında bunun kırmızısı olsa çok güzel olurdu ama şu anda elimde maalesef bu var. Zaten arka saçlarda kalıyor. Gözükmüyor arkadaşlar. Önemli olan düğme olması. Bir tur daha atalım. Evet. Şimdi hemen ipimi koparayım ben. Daha iyi olacak. Bir diğer düğmemizi de sabitleyelim. Evet, sabitleme işlemi de bitirdim düğmelerimizi. Elbisemiz hazır arkadaşlar. Şimdi sıra şapkaya geldi arkadaşlar. Son olarak şapkamız kaldı.
Şapkada da böyle ince bir ip kullandığım için 1,75 milim tığ tercih ettiğimi yine söylemiştim. Siz eğer koton ip kullanıyorsanız koton ipe uygun tığ tercih edebilirsiniz. Şimdi yine sihirli halka içerisine 12 tane ikili trabzan yapacağız. İlk başta 2 zincir çekiyorum ve 12 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sil halkamızı kapatıyorum. Hemen ilk yaptığım sık iğnenin içerisine ilmeğimi kaydırıyorum ve 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Hemen ilmek belirleyici alacağım. Ops. Şimdi aynı yere aynı ikili trabzanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci sıramızda bütün hepsine çift batıyoruz. 24 adet ikili trabzanımız olacak sıra sonunda. Sıra sonuma geldim. Yine ilmeğimi kaydırıyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. 3. sıramdayım. Burada da bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek yapıyorum, bir çift. Bir tek yapıyorum, bir çift. Bunu sıra sonuna kadar tekrar edelim. Gerçekten bu ipi tığ ile örmek çok zor. Ve ayrıca sökülmüyordu arkadaşlar. Yanlış yapmamaya dikkat ediyorum. Çünkü daha önce şapkayı hiç örmedim. Sizle birlikte örüyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Sıra sonundayım. Yine ilmeğimi kaydırıyorum ve 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Burada da 2 tek bir çift yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. İki tek bir çift. Şimdi arkadaşlar ben birkaç sıra bu şekilde arttıracağım. Bir sonraki videomda size söyleyeceğim kaç ikili trabzana kadar arttırdım diye. Ben şimdi bir arttırıp geleyim. Şimdi arkadaşlar toplamda 6 sıra boyunca arttırdım. Her sırada 12 kez arttırarak toplamda 72 adet 72 adet ikili trabzana ulaştım. Yani burada 12 adet yapmıştık. Burada hepsine çift battık. Burada bir tek bir çift, burada 2 tek, burada 3 tek bir çift ve son sıramda da 4 tek bir çift yaparak şu görüntüye ulaştım arkadaşlar. Şimdi 7 ve 8. sıraları 72 ikili trabzanımızı düz örelim.
72 ikili trabzanımızı arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde 2 sıra örüp geliyoruz. Şimdi bu sırada yine arttıracağız. 2, 4, 6, 8. sıramızı bitirdik. Şimdi 9. sıradayız. 2 zincir çektik. Aynı yerden devam ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne, bir tane arttırıyoruz. Bunu 12 kez tekrar edeceğiz. Sıra sonunda 84 adet ikili trabzanımız olacak. Beş tek bir arttırma, 12 kez tekrar, sıra sonunda 84 ikili trabzana ulaşalım. Evet, arttırmamızı bitirdik. Kaçıncı sıradayız? 2, 4, 6, 8, 9'u bitirdik. 10. sıradayız. Şimdi bu 10. sırada arkadaşlar 84 ikili trabzanımızı arttırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Ama arkadaşlar bakın, tam unutmuştum. Şimdi bu son sırada her iki ilmeği değil de sadece arka ilmeğinden alarak öreceğiz. Şöyle arka ilmekten bakın alarak 84 ikili trabzan yapacağız. Evet, sıra sonumuza kadar bu işlemi tekrar edelim. Şapkamızın arttırma eksiltme kısmını bitirdik arkadaşlar. Bakın, benim ipime göre aynen böyle oldu. Şu an tam istediğim gibi. Şimdi ipimizi koparıyoruz. İlmek belirleyiciyi de çıkarıyorum. Bununla da bir işim kalmadı. Şurayı da yine saklayacağız zaten. Şimdi arkadaşlar, şapkamızın ön tarafındaki modelimizi vermek için şöyle bir zincir çekiyorum. Az önce arka ilmeklerden almıştık ya arkadaşlar. Şuradaki flow ilmeklerine şapkamızın örneğini oluşturacağız. Şimdi şöyle alıyorum. İlmek kaydırıyorum buraya. Ya da şöyle bir tane zincir çekelim. Böyle 2 oldu. Şimdi bu flow ilmeğine şu ipi de yine arasında yürütüyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir zincir arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Başını aldım. Bakın buradan bir tane sık iğne atlıyorum. Yandakine tığımı geçirdim ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve aynı yere yine ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Başını aldım. Bir zincir atladım. İkinciye battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Aynı yere yine ikili trabzan yapıyorum. Yani şu şekilde arkadaşlar V'leri oluşturmuş olacağız. Yandaki sık iğneyi geçerken zincir çekmiyoruz. Devam edelim. Başını aldım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye battım.
Aynı yere bir zincir çekerek tekrar batıyorum. Bu şekilde V'lerimizi oluşturacağız. Bir sık iğne atlıyorum flow ilmeğine. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sık iğne atlayarak bir diğer sık iğnenin içerisine bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Görüntümüz böyle arkadaşlar. Şimdi tam olarak sıra sonuma geldim. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şöyle ilk yaptığım ikili trabzanın içerisine ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekiyorum. Ve hani alt sırada bir tane zincir çekmiştik arkadaşlar. Onun içerisine sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir alttaki yine zincirli kısma sık iğne yaptım. Yani burada şöyle 2 tane kutucuk olmuş oldu. Başını alıyorum. Bir sonraki zincirli yere bir adet ikili trabzan yapıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Az önceki ikili trabzanın içerisine sık iğne yaptım. Başını aldım. Aynı yere, aynı zincirli kısma tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere, bakın hemen ucuna sık iğne yaptım. Tekrar ediyorum. Başını aldım. Aynı yere tekrar ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere bakın hemen ikili trabzanın çubuğunun olduğu yere sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2, 3 tane kirpik oldu. Biz önceden bu işleme, yani annemler falan bu işleme Türkan Şoray kirpiği derlerdi arkadaşlar. Türkan Şoray kirpiği diye. Şimdi biz de aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi Türkan Şoray kirpiğinden 3 tane yaptık. Bir tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Aynı çubuğun dibine girdim. 4 oldu. 5 kez bu işlemi tekrar edeceğiz. Bir ikili trabzan, 3 zincir. Bakın ne kadar tatlı. Şimdi 5 kirpiği oluşturduktan sonra arkadaşlar hemen şuraya yine sık iğne yapıyorum. 5 zincir, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yani her iki kirpiğin arasındakilere 5 zincir arkadaşlar. Alttaki bakın şurası değil, kesinlikle şu zincirli kısma yine sık iğne yapıyorum. Başını aldım. Yine burası değil, zincirli kısma. Bu Türkan Şoray kipriğinden uyguluyoruz arkadaşlar. Yani zincirli kısma 5 kez ikili trabzan, 3 zincir uygulamasını uyguluyoruz. 1, 2, 3. Bakın aynı çubuğun altına, içine batıyorum. Tekrar 4. kirpiğim ve sonuncu 1, 2, 3, 4. 4 değil, 3 olacak. Evet, kirpiklerimiz oluştu. Şimdi kirpiklerimizin arasındaki şu işlem için yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ay pardon arkadaşlar. Burada zincir çekmiyorduk. Şuradaki kutucuğun içerisine sık iğne yapıyoruz. Evet, bakın kirpiklerimiz oluştu bile. Şimdi az önceki işlemi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya değil, yine zincirli kısma sık iğne yaptım.
Tekrar başını aldım. Yine zincirli kısımdan kirpiklerimizi oluşturmaya başlıyoruz. İkili trabzan, 3 zincir, hemen dibine bat. Başını aldım. İkili trabzan, 1 2 3 zincir, hemen dibine bat. Üçüncü kirpiğim, 2 3, dibine batıyorum. Dördüncü yapıyoruz, dibine batıyorum ve sonuncu kirpiğim, 2 3, dibine battım. Yine şu zincirli kısma geldim, hemen sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, zincirli kısma sık iğne yaptım. İnşallah anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Şimdi zincirli kısma sık iğneden sonra tığımı yine aldım. Yine zincirli yere 5 tane kirpiğimi oluşturuyorum. İkili trabzan, 3 zincir, sık iğne, ikili trabzan, 3 zincir, sık iğne. Evet, yine eğer anlaşılmayan bir durum olduğu zaman yorum kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Ama anlaşılır bir şekilde anlattığımı düşünüyorum şu an. Evet, şimdi ben bunu sıra sonuna kadar tekrar edeceğim. Sıra sonuma geldim. Tam olarak 14 tane kirpik oluşturdum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi sıra sonunda şöyle bir görüntü oldu. Yani şu fazla arkadaşlar bu. Bunu hemen kaybetmek istiyorum. Bakın şuraya batıyorum ve buraya bir sık iğne yaptığım zaman kaybolmuş oldu. Şimdi devam ediyoruz. Aynı kirpiklerden bir üst sıraya daha oluşturacağız. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir. Şuradaki zincirin içerisine giriyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Bakın buradaki bir kirpik atlıyorum. İkinci kirpiğin içerisine giriyorum. Sık iğne yaptım. Devam. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Bunu atlıyorum buraya. Sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Hemen bunu atlıyorum ortadaki zincire. Devam. 1 2 3 4 5. Bir kirpik atlıyorum buraya. Batıyorum. 1 2 3 4 5. Bir kirpik atlıyorum buraya. Batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir kirpik atlıyorum ortadaki zincire. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar yapıyoruz. Bir kirpik atlıyorum. Diğerine batıyorum. 4, 5. Ortadakine bir atlıyorum. Bir atlıyorum diğerine. Bir atlıyorum ortadaki zincire. Bakın. Görüntümüz bu. Şimdi sıra sonumuza kadar örelim. Şimdi sıra sonuma geldim. Bakın şurada bir kirpiğim var. Şurada da bir zincirim var. Hemen buraya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de bu zincirlerin içerisine yapacağız. Bütün görmüş olduğumuz zincirleri 5. 5 zincir sık iğne şeklinde ilerliyoruz.
1 2 3 4 5. Hemen zincire 1 2 3 4 5. Sıra sonumuza kadar yapalım. Evet, şimdi tam olarak sıra sonuma geldim arkadaşlar. Burada başını alıyoruz ve hemen ilk zincirli kısma kirpik yapacağız. 2 3. Devam edelim. İkinci kirpiğim. Modelimizi oluşturmaya başlıyoruz ikinci sıraya. 2 3. İkili trabzan yapıyorum. 3 zincir, 1 sık iğne. 1 2 3. Evet, kirpiğimiz oluştu. Hemen yine yandaki zincire sık iğne, 5 zincir, 4 5. Yandaki zincire sık iğne ve bir sonraki, yani şu kısma yine kirpiklerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Üst sıradaki kirpikler alttakilerin tam ortasına işaret ediyor arkadaşlar. Bakın, alttakiler burada, üsttekini de şu tam orta kısımdaki zincire yapıyoruz. 4 5 3 olacak, pardon. Bir ikili trabzan, 3 zincir, sık iğne, kirpiklerimizi bu şekilde oluşturuyorduk. Evet. Şimdi hemen yan zincire sık iğne, 5 zincir, 3 4 5, yan zincire sık iğne. Buraya da yine modelimizi kuruyoruz. Bakın, ikinci sıramızın görüntüsü böyle. Şimdi sıra sonumuza kadar yapıyoruz. Sonrasında şapkamız bitmiş oluyor. Şimdi sıra sonuma geldim. 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Hemen şuraya giriyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şapkamız bu kadar. Hemen keselim. İpi saklayalım. Şöyle zincirin içerisinden girerek yapın ki sağlam olsun. Bazı arkadaşlarım bu kısımda ipi çok kısa kesiyorlar, sonra bu şekilde saklıyorlar ama o ipler kesinlikle çıkar arkadaşlar. Tecrübeyle sabit. O yüzden yapabildiğiniz yere kadar şöyle gidin. Şimdi en sevdiğim kısma geldik arkadaşlar. Kızımızın son hazırlanma süreci. Evet. Her zaman ne diyordum?
Buraya kadar izlediyseniz sizin de artık bir Matilda'nız var arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok tatlı. Evet. YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.